Herkes bilir ki 6 milyon dolar 3,5 milyon eurodan her zaman daha değerlidir, değil mi? Yani bu ilkokul matematiği. Ama işte 2026 yılına, yani profesyonel basketbolda en temel matematiğin bile alt üst olduğu bir döneme hoş geldiniz. Kesinlikle, yani basketbol ekonomisinde resmen bir finansal tersiz oluşa tanıklık ediyoruz. Bir maaş savaşı başlamak üzere falan değil yani. Hayır hayır, tam ortasındayız. Ve bu savaş, zirvedeki oyuncuların neden artık Los Angeles veya Phoenix'in ışıltısı yerine İstanbul ve Atina'nın istikrarını tercih ettiğini çok ama çok net açıklıyor. Tamam, o zaman bu konunun katmanlarına inelim biraz. Bugün elimizdeki verilerle oyuncuları bekleyen o korkunç vergi tuzaklarını, Evet. NBA'in kendi ayağına sıktığı ikinci apron felaketini ve Eurolig'in nasıl bir emeklilik ligi olmaktan çıkıp yetenekler için bir finansal sığınağa dönüştüğünü mercek altına alacağız. O zaman en sıcak örnekle başlayalım. Kendrick Nunn ile Panathinaikos'la sözleşmesini yeniledi ve yıllık net 4,9 milyon euro gibi, yani inanılmaz bir rakama imza attı. İlk bakışta bu orta seviye bir NBA maaşı gibi duyuluyor. Ama işin aslı öyle değil anladığım kadarıyla. Hiç değil. Çünkü NBA maaşlarındaki o büyük parlak rakamlar aslında devasa bir illüzyon. Peki o zaman bize bu illüzyonu biraz anlatır mısın? Diyelim ki bir oyuncu 2026 sezonunda Los Angeles Lakers ile 6 milyon dolarlık brüt bir kontrat imzaladı. Ne oluyor o paraya? O para nasıl eriyor? Resmen buharlaşıyor. Bak, o 6 milyon dolarlık brüt kontratın yolculuğu şöyle başlıyor. Daha imzayı atar atmaz %37'si federal vergi olarak kesiliyor. %37 daha en başta. Evet, bu sadece başlangıç. Oyuncumuz Lakers'ta olduğu için, yani Kaliforniya'da, eyaletin %13,3'lük vergisi de hemen devreye giriyor. Etti mi sana %50'den fazla? Daha bitmedi. NBA, gelir paylaşım sistemini dengelemek için maaşın %10'u escrow dediğimiz bir emanet fonunda tutuyor. Üstüne bir de menajerin standart %3-4'lük komisyonunu ekle. Ve bütün bunların üstüne bir de en akıl almaz kesinti geliyor sanırım. Şu meşhur jock tax, yani sporcu vergisi. Bu gerçekten inanılmaz bir detay. İşin en ilginç, en çetrefilli tarafı da bu zaten. NBA oyuncuları sadece yaşadıkları eyalete vergi ödemiyor. Nasıl yani? Deplasmanda maça çıktıkları her eyalete, o eyalette kazandıkları gelir üzerinden ayrı ayrı vergi ödüyorlar. Boston'da oynuyorsan Massachusetts'e, New York'ta oynuyorsan New York'a. İnanılmaz bir muhasebe yükü olmalı. Aynen. Bütün bu kesintileri alt alta koyduğunda o kağıt üzerindeki parlak 6 milyon dolarlık kontrattan oyuncunun banka hesabına geçen net para ne kadar biliyor musun? Ne kadar kalıyor? En iyi ihtimalle 2,1, hadi bilemedin 2,2 milyon dolar oluyor. Vay canına. Yani 1/3'ünden biraz fazlası. Peki bu karmaşık vergi labirentinin karşısında Eurolig'in çözümü ne kadar basit? Oradaki sistem nasıl işliyor? Orada sistemin kendisi basitlik üzerine kurulu. Çünkü Euroleague'de kontratlar net maaş üzerinden yapılır. Bu bütün denklemi değiştiriyor. Yani kulüp sana şu kadar ödeyeceğim dediğinde o para kesintisiz olarak hesabına yatıyor. Tam olarak bu. Panathinaikos, Nun'a 4,9 milyon euro teklif ettiğinde o para kesintisiz olarak oyuncunun cebine girecek olan para demek. Bütün vergileri, her şeyi kulüp üstleniyor. Türkiye ve Yunanistan gibi ülkelerdeki vergi rejimleri de bu konuda kulüplere bir avantaj sağlıyor herhalde. Çok ciddi avantajlar sağlıyor. Kulüpler stopaj iadesi gibi mekanizmalarla bu yükü oyuncu adına yönetebiliyor ve bu da onları NBA takımlarına karşı çok daha rekabetçi kılıyor. Anlıyorum. Yani matematik aslında çok net. Ama yine de bir oyuncu için NBA'de oynamanın marka değeri, o küresel tanınırlık, sponsorluk potansiyeli. Bütün bunlar o net 2 milyon dolarlık kaybı telafi etmez mi? Sonuçta en büyük yıldızlar ayakkabı satışından, maaşlarından daha çok kazanıyor, değil mi? Çok geçerli bir nokta. Eğer LeBron James veya Stephen Curry gibi bir mega yıldızsan bu kesinlikle doğru. Onların ekonomisi zaten maaşlarının çok ötesinde. Ama biz burada onlardan bahsetmiyoruz. Aynen, biz burada NBA'in orta sınıfından bahsediyoruz. Kendrick Nunn gibi, takımların 4. veya 5. opsiyonu olan oyunculardan. Bu oyuncular için devasa sponsorluk anlaşmaları pek olası değil.
Onlar için asıl önemli olan banka hesabına yatan para. Kesinlikle. Onlar için banka hesabına yatan net maaş, kariyer güvenliği ve finansal gelecek demek. Ve tam bu noktada NBA'de brüt 11 milyon dolara denk gelen bir parayı Atina'da net olarak kazanmak, kariyerlerinin en akıllıca hamlesi haline geliyor. Sonuç olarak bu tablo bize şunu anlatıyor. NAN kalibresinde bir oyuncuya şu anki ekonomik yapıda hiçbir NBA takımı brüt 11 milyon dolar vermez. Bu ekonomik olarak imkansız. İmkansız. Vergiler ve net maaşlar denklemin bir yüzü. Ama diğer yüzünde de her zaman NBA'in parası bitmez algısı vardı. Şimdi o algı da yıkılıyor gibi. Bize bu ikinci apron canavarını biraz anlatır mısın? Şampiyonluk adaylarının elini kolunu nasıl bağlıyor bu kural? Bu ikinci apron kuralı, NBA toplu iş sözleşmesinin getirdiği ve ligin orta sınıfını adeta yok eden bir giyotin gibi. 2025-26 sezonu için bu sınır yaklaşık 207,8 milyon dolar olarak belirlendi. Tamam. Eğer Boston Celtics, Phoenix Suns veya Denver Nuggets gibi şampiyonluğun en büyük adayı olan takımlar bu maaş bütçesini aşarsa sadece ağır bir lüks vergisi ödemekle kalmıyorlar, resmen ellerine finansal bir kelepçe takılıyor. Ne gibi kısıtlamalar geliyor tam olarak? Neler yapamıyorlar? En önemlileri şunlar. Rol oyuncularını kadroya katmak için kullandıkları en önemli araç olan orta seviye istisnasını, yani MLE'yi kaybediyorlar. Bu çok büyük bir darbe. Acayip. Takaslarda maaşları dengelemek için birden fazla oyuncuyu bir araya getiremiyorlar ve en acısı gelecekteki draft hakları donduruluyor. Bu da takımların gençleşme ve yeniden yapılanma yeteneğini bitiriyor. Yani bu devasa bütçeli takımlar, şampiyonluğa oynayan yapılar, kadrolarındaki bir boşluğu doldurmak için gerçekten sadece veteran minimum kontrat dışında hiçbir şey teklif edemiyorlar mı? Bu kuralın bir istisnası, bir arka kapısı falan yok mu? Maalesef hiçbir arka kapısı yok. Ellerindeki tek araç, brüt olarak 2,5-3 milyon dolar civarında olan veteran minimum kontratı. Bunun da vergilerden sonra net 1 milyon dolara düştüğünü az önce konuştuk zaten. Tam olarak öyle ve işte tam bu noktada EuroLeague, NBA'in bu kendi kendine yarattığı krizden besleniyor. Talon Horton-Tucker vakası bunun en net kanıtı. Evet, çok ilginç bir örnek. Düşünsene, 25 yaşında, fiziksel olarak zirvesinde, NBA şampiyonluğu yüzüğü olan bir oyuncu. Ama bu ikinci apron kuralı yüzünden NBA pazarında adeta sıkışıp kaldı. Fenerbahçe Beko ona NBA minimumunun kat be kat üzerinde garantili net bir maaş teklifi edince karar vermesi hiç de zor olmadı. İşte bu devasa bir paradigma değişimi aslında. Artık Avrupa'ya 35 yaşında kariyerinin son demlerini oynayan yıldızlar gelmiyor. Hayır. NBA'in kendi kısıtlayıcı kurallarının kurbanı olan zirve dönemi mültecilerini transfer ediyoruz. Yani NBA'in orta sınıfı Avrupa'da süperstar olmayı seçiyor. Kesinlikle. Bu oyuncular için Avrupa artık bir B planı değil, akıllıca bir kariyer hamlesi ve finansal bir güvence. Ve bu sadece oyuncular için değil, EuroLeague'in kendisi için de geçerli. Ligde büyük bir evrim geçiriyor. Evet, oraya da gelelim. Dubai basketbolun katılımıyla ligin coğrafyası genişledi, 20 takımlı daha global bir yapıya büründü. Ama bu büyüme beraberinde yeni zorluklar da getirdi, özellikle de oyuncular için. Aynen öyle. The Grind dediğimiz, yani o yoğun maraton, artık EuroLeague'in de bir gerçeği. 38 maçlık normal sezon, üzerine de yerel lig maçları eklenince oyuncular yılda 75-80 maça çıkıyor. Bu tam bir NBA temposu. Tam bir NBA temposu. Bir de bunun üzerine zorlu seyahat koşulları vardı. Madrid'den Dubai'ye 7-8 saatlik tarifeli uçuşlarda 2.15'lik devlerin ekonomi koltuğunda seyahat ettiğini bir düşünün. Yani bu sürdürülebilir bir şey değildi. Neyse ki EuroLeague yönetimi bu konuda önemli bir adım attı ve ligin ciddiyetini gösteren bir hamle yaptı diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. 2025-26 sezonu ile birlikte getirilen charter, yani özel uçak zorunluluğu oyunun kurallarını değiştirdi. Artık takımlar özellikle çift maç haftalarında özel uçaklarla seyahat etmek zorunda. Bu oyuncu sağlığına ve konforuna yapılan çok değerli bir yatırım.
Finansal tarafta da çok önemli yeni bir düzenleme var. CBS yani rekabetçi denge standartları. Bu Eurolig'in kendi lüks vergisi sistemi diyebilir miyiz? Bize bunu biraz açar mısın? Diyebiliriz. Buradaki sistem NBA'den hem ilham alıyor hem de ondan ayrışıyor. Temelde 3 ana unsur var. Birincisi BRL yani temel ücret seviyesi. Bu takımlar için yaklaşık 10 milyon euroluk net maaş bütçesi anlamına gelen bir yumuşak tavan yani soft cap. Tamam. İkincisi lüks vergisi. Bu tavanı aşan kulüpler aştıkları miktara göre katlanarak artan oranlarda ceza ödüyor. Peki ya yıldızları koruma mekanizması? NBA'in süperstarlarını kaybetme riski varken Euroleague kendi ikonlarını nasıl elinde tutuyor? Orada bir fark var mı? İşte burası Euroleague'in stratejik dehasını gösteren yer. Anchor Player Exception yani çapa oyuncu istisnası. Bu kural sayesinde her takım maaşı bütçe sınırına tam olarak yansıtılmayan 3 tane çapa oyuncu belirleyebiliyor. Bu çok zekice. Kesinlikle. Yani sistem aslında şunu söylüyor. Orta sınıfını şişirirsen, gereksiz harcama yaparsan lüks vergisi ödersin ama ligin yüzü olan Shane Larkin, Eddie Tavares veya Mike James gibi ikonik yıldızını elinde tutmak için gerekirse bütçeyi kırabilirsin. Bu NBA'nin tam tersi bir felsefe. Çok zekice bir hamle. Peki tüm bu denklemin içinde bir de farklı bir yol seçenler var. Avrupa'yı domine edip her şeye rağmen o NBA rüyasının peşinden gidenler. Son olarak bu kariyer kumarını konuşalım biraz da. Bu oyuncuları köprü oyuncular olarak tanımlayabiliriz ve en çarpıcı, en güncel örnek şüphesiz Nigel Hayes-Davis. Fenerbahçe Beko formasıyla Euroleague tarihine geçti. 50 sayılık performansıyla rekor kırdı. Avrupa'nın en değerli forvetlerinden biriydi ama o her şeyi bir kenara bırakıp dev bir kumar oynadı. Ben bu haberi ilk okuduğumda gerçekten inanamamıştım. Yani Fenerbahçe'de bir ikon olmak ve garantili yaklaşık 3 milyon euro net maaşı bırakıp Evet. Phoenix Suns'ta rotasyonun son parçası olmak için vergiler sonrası eline yaklaşık 1 milyon dolar geçecek bir kontrata imza atmak, bu inanılmaz bir özgüven gerektiriyor. Evet, çünkü kendine ve yeteneğine bir bahis oynadı resmen. Planı şu, bu sezonu minimum kontratla geçirip kendini kanıtlamak ve gelecek yıl bu performansı 40-50 milyon dolarlık büyük bir NBA kontratına dönüştürmek. Ya hep ya hiç kumarı bu. Tam olarak bu. Peki matematiksel olarak bir intihar gibi görünüyor. Bu kumarın arkasındaki rüya ne tam olarak ve başarı oranı ne? İstatistikler ne diyor? Rüya, tek bir kontratla 3 neslin geleceğini garanti altına almak ama istatistikler acımasız. Kaynaklara göre Avrupa'dan NBA'ye geri dönüp ana rotasyonun önemli bir parçası olma başarı oranı sadece %15 civarında. Sadece %15. Evet, geriye kalan %85 ya sezonu tamamlayamadan Avrupa'ya geri dönüyor ya da NBA'de marjinal bir rolü kabul etmek zorunda kalıyor. İşte tam da bu yüzden Kendrick Nunn gibi oyuncular için Avrupa'da kalmak çok daha rasyonel, çok daha mantıklı bir karar. Burada bir efsane olabilir, her yıl Final Four oynayabilir ve paranı kesintisiz olarak alabilirsin. Kesinlikle. NBA'in o ya hep ya hiç mantığı artık 25-28 yaş aralığındaki elit oyuncular için tek geçerli yol değil anlaşılan. Kesinlikle değil. Oyuncular artık kariyerlerini nerede ve nasıl zirveye taşıyacakları konusunda çok daha fazla seçeneğe sahipler. Risk ve ödül dengesi tamamen değişti. Gerçekten de. Tarihin yazılışına tanıklık ediyoruz. NBA komisyoneri Adam Silver'ın son zamanlarda yeniden NBA Europe projesinden bahsetmeye başlaması bir tesadüf değil. Hiç değil. Çünkü Eurolig'in NBA'in yetenek havuzunu nasıl kuruttuğunu ve özellikle orta sınıf oyuncuları nasıl kendine çektiğini görüyorlar. Avrupa artık NBA'in çöplüğü değil, en büyük rakibi. Rakamlar yalan söylemiyor. Sana ve dinleyenlere son bir düşünce bırakmak istiyorum. Bir dahaki sefere bir transfer haberi gördüğünüzde kendinize şu soruyu sorun. Bu rakam brüt mü yoksa net mi? Çok güzel bir nokta. Cevap o oyuncunun motivasyonunu ve bu global savaşın hangi cephesinde yer aldığını size söyleyecektir. Bu derinlemesine sohbet için çok teşekkürler. Siz de dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu tarz analizleri seviyorsanız YouTube'da Tatavla Spor kanalına abone olmayı ve bu bölümü basketbolla ilgilenen arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşça kalın ama her zaman olduğu gibi basketbolla kalın. Hoşça kalın. Yo, yo.